Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Tüm iyi niyetli dilek ve istekleriniz gerçekleşme yolundadır umuyorum ki. Bugün sizlerle kolektif bir açılım yapacağız. Açılımımızın konusu ex partnerler. Sorumuz ise ex partnerle her şey bitti mi? Eğer bitmediyse olası gelecekte neler mümkün? Hala aklınızda olan, unutamadığınız, belki sizi unutamadığını düşündüğünüz, fakat bir türlü haber alamadığınız, iletişim kuramadığınız ex partnerinizle acaba gerçekten aranızda her şey bitti mi? Yoksa hala bir ihtimal var mı? Buna bakacağız. Ve olası gelecekte neler olabilir? Birlikte bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden ben hemen açılıma geçiyorum. Şöyle koyalım. Evet. Bakalım ex partnerle her şey bitti mi? Kartlar kendini attı fakat almayacağım. Gelirse yine gelir zaten arkadaşlar. Bunları da olası gelecek için oluşturuyorum. Evet, bir tane döndü. Bunu alalım.
Görünüyor mu kartlar? Evet. Biraz daha yukarı çekebiliriz. Hatta şunu da şöyle koyalım. Sanırım böyle daha iyi oldu. Evet. Evet, şimdilik bu kadar kart yeterli diye düşünüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa tekrardan destek isteriz buraya. Evet, şuraya da bir oşalardan çekmek istiyorum. Hemen. Evet. Şimdi şu olası gelecek kartlarımızı şöyle bir kenara alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar kartları şöyle bir incelemek istiyorum. Bu insanla yani ex partnerinizle nasıl bir durumun içindeydiniz? Öncelikle bunu bir anlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kartlara baktığımda gördüğüm ilk şey şu oldu. Yani dikkatimi çeken ilk şey şu oldu. Şimdi bu insanla ilk tanıştığınızda ya da ilk karşılaştığınızda size büyülü bir şeymiş gibi gelmiş. Yani bir büyülü bir tanışma, büyülü bir karşılaşma ya da nasıl diyeyim, bir hediye gibi, bir lütuf gibi gelmiş olabilir size. Yani bu kadar iyi olması acaba normal mi? Acaba böyle bir insan gerçekten dünyada yaşıyor muydu? Gibi böyle bir düşünceye kapılmış olabilirsiniz ve size şunu hissettirmiş olabilir bu kişi. Tamamlandığınızı düşünmüş olabilirsiniz bu kişiyle. Tamam, artık ben aradığımı buldum. Benim tamamlanacağım kişi bu. Beni her anlamda tamamlıyor da demiş olabilirsiniz burada. Yani sanki onu hayatınıza girdikten sonra yolunuz açılmış gibi sanki. Böyle yani bu size de tabii ki öyle gelmiş olabilir ama sanki önünüz açılmış, şansınız açılmış gibi. Sanıyorum ilk karşılaşmalar gayet heyecanlı, mutlu, güzel zamanların geçtiği karşılaşmalarmış ve dediğim gibi kendinizi böyle tamamlanmış hissettirmiş size. Bir sihir gibi girmiş hayatınıza belki de. Fakat daha sonra arkadaşlar sizin gölge yanlarınız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış. Yani bu insan size gölgelerinizi yansıtmış. Biliyorsunuz gölge demek karanlık taraflarımız, kabullenmediğimiz, belki farkında olmadığımız taraflarımızdır. Bu insanla yani ilk etapta çok güzel başlayan bir ilişki sonrasında sizin için o gölge taraflarınızı hortlattığı için bir kabusa dönmüş olabilir. Yani acı çektiğiniz, belki delirdiğinizi düşündüğünüz, hani ben deliriyor muyum, ne oluyor yani, ne yaşıyorum ben böyle dediğiniz, belki kimselere anlatamadığınız, içinize attığınız ve arkadaşlar e, sessizleştiğiniz, bakın sessizlik kartı geldi. Sessizleştiğiniz, yalnızlaştığınız, belki kendinizi yalnızlaştırdığınız, hani dedim ya kimseye belki anlatamadığınız bir durumdu bu diye. İşte bu sessizlik kartını ben buna yoruyorum. Yani sizin gölge taraflarınızı ortaya çıkaran ve sizi sessizleştiren, içinize kapanmanıza neden olan bir
ilişki olduğunu düşünüyorum bu ilişkinin ben. Net görünüyor mu kartlar bilmiyorum ama sanırım şöyle yaparsak biraz daha geriye, evet. Evet arkadaşlar, yani sizi içinize kapatan, sizi sessizleştiren ve gölgelerin ortaya çıkması kolay bir şey değildir arkadaşlar. Delirdiğinizi bile düşünebilirsiniz. Yani o dereceye kadar hani ileri gidebilen bir durumdur. Şimdi sizin böyle bir durum yaşadığınızı görüyoruz geçmişte. Tam tamamlandığınızı düşünürken, tam bunun bir büyülü bir ilişki olduğunu düşünürken bir anda gölgelerinizle karşılaşmak, o inkar ettiğiniz karanlık taraflarınızla karşılaşmak sizi sessizleştirip içinizde kapatmış arkadaşlar. Burada bunu görüyoruz geçmişte. Yani ilk tanışmanın belki de hemen sonrası değil ama belki bir süre sonra oldu bu. Ama ilk zamanlar gayet güzel. Sonrasında arkadaşlar siz yavaş yavaş kendinizi dengeye getirmeye başlamışsınız. Bunun için çalışmışsınız, belki uğraşmışsınız. Yani tam böyle hani aşağıya doğru düşerken, karanlığın içine doğru girdiğinizde hissederken birden kendinizi iyileştirip yukarıya doğru çekmeye başlamışsınız arkadaşlar. Ve kendiniz için bir şeyler yapmaya başlamışsınız. Yani yatırım yapmaya başlamışsınız belki de kendinize. Belki kendinizi kişisel konularda geliştirdiniz. Belki spiritüel konularla ilgili araştırmalar yaptınız. Belki de yani bilemiyorum, bu her şey olabilir. Ama burada bir iyileşme görüyorum. Yani o karanlıktan sonra aydınlığa doğru çıkmaya başlamışsınız. Fakat bu sizin e, çabanızla olmuş. Yani kendi kendinizi iyileştirmeye çalıştığınızı görüyorum burada ben. Kaynakla bağlantı kurmuşsunuz belki de. Kaynak, bu sizin kendi kaynağınız. Kendi içinizin, yani yüksek benliğinizle bağlantı kurdunuz belki. Kendi kaynağınızla bağlantı kurdunuz. Burada böyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Ruhunuzla daha iyi bir iletişim, kendinizi daha iyi tanımak, derinlerinize inmek arkadaşlar. Bu konularda kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Fakat bu esnalarda da yalnız olduğunuzu düşünüyorum. Araya bir ayrılık girmiş olabilir. Ee, Nasıl diyeyim? Yani bu karanlığa giriş belki bir ayrılığın sonrasında olmuştur. Ya da siz ilişki içerisindeyken ilişkideki problemlerden dolayı da olmuş olabilir. Belki ayrılık bu aşamada değildi. Belki daha sonraki bir aşamadaydı. Bakacağız ona tabii ki şimdi. Ama burada zaten önemli olan hani ayrılığın hangi aşamada olduğundan ziyade burada sizin süreci nasıl geçirdiğiniz, size ne gibi etkileri olduğu ve tabii ki ex partner açılımı yapıyoruz. Fakat burada anlatılanlar, yani şu kartlardaki senaryo biraz daha derin bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten spiritüel anlamda birkaç kart görüyorum yani. Evet. Şimdi arkadaşlar kendinizi bu şekilde bir iyileştirmeye almış ve dengeye gelmeye çalışmışsınız. Bakın, kendinize inanmışsınız. Bunu yapabileceğinize inanmışsınız. Ve dengeye gelmeye çalışmışsınız. Kendinizi dengeye getirmişsiniz burada. Evet. Yaşadığınız bu. Şimdi bu kişiyle aranızda bir hayal kırıklığı meselesi var. Yani bu kişinin sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi belki de siz bu kişiyi gözünüzde olduğundan fazla büyüttünüz. Bu yüzden bir hayal kırıklığı yaşadınız. Belki kişi yine aynı kişiydi. Belki kişi size kendini çok mükemmel sunmadı. Ama siz gözünüzde öyle bir belki de büyüttünüz ki dolayısıyla
çok gözünüzde büyüdüğü için hayal kırıklığınız da çok büyük olmuş olabilir. Belki çok gözünüzde büyüttüğünüz kişinin aslında olduğu gibi görmeye başladığınız bir dönemden de geçmiş olabilirsiniz. İşte diyorum ya hani burada sizin için bir sihir gibi gelen, sizi tamamlayan, tamamladığını düşündüğünüz kişinin aslında o kişi olmadığını anladığınız zamanlardan bahsediyorum. Anlamanızdan bahsediyorum burada arkadaşlar. İşte aslında bu tamamlanma düşüncesi, tamamlanma hissiyatı bir hayal kırıklığına dönüşmüş sonrasında. Yani bu hayal kırıklığını yaşamışsınız. Büyük bir hayal kırıklığı var burada. Çünkü hayaliniz çok büyük olduğu için hayal kırıklığınız da bir o kadar büyük olmuş. Evet. Fakat bu hayal kırıklığı, bu yaşadığınız hayal kırıklığı, bakın arkadaşlar, bunu yaşamanız gerekiyormuş demek ki. Yani bu kişi size yaşattığı şey hayal kırıklığı, ee, istediğinizi size belki verememek, duygusal anlamda sizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar aslında büyük biri olmadığını anlamanız, ama bu sizi dengeye getiren bir şey. Yani bu durum sizi dengeye getirip kendinizle olan iletişiminizi, kendinizle olan dengenizi sağlayan bir durum olmuş arkadaşlar. Ve siz kendinizden özgürleşmişsiniz. Yani tıpkı şu kuş gibi kafesin içinde olduğunuzu düşünmüşsünüz ama kendinizden özgürleşmişsiniz. Yani dışarıda da bir dünya olduğunu fark etmişsiniz arkadaşlar. Bunu anlamışsınız siz. Yani kendinizi hapsettiğiniz o zihin hapishanesinden belki çıktınız. Olabilir. Evet, yani kişiyle yaşadığınız süreç şimdi bu gibi görünüyor. Dediğim gibi burada biraz daha spiritüel konulardan bahsetti kartlar. Yani bu yaşadığınız olay, bu yaşadığınız ilişki, karşılaşmanız hiçbiri tesadüf değilmiş arkadaşlar. Sanki evrenin ve sistemin tıkır tıkır işleyen bir planı varmış sizin için ve bunu yaşamışsınız. Biraz acılı bir süreç olmuş. Yani öyle kolay bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada bir hayal kırıklığı kartımız, kupa beşlisi kartımız çıktı. Ve burada da bir nihai kaza kartı çıktı. Siz bu kazadan sonra, yani kaza dediğim işte bu hani ayrılık ya da hayal kırıklığına uğramak. Siz bunu yaşadıktan sonra kendinizi fark etmişsiniz. Kendinizi tanımaya başlamışsınız. Belki de kendinizi aşmaya başlamışsınız arkadaşlar. Burada durum bu gibi görünüyor. Ve bu bahsettiğim durumu zaten siz de fark etmişsinizdir. Yani bu aşamaya gelen bir insan bu bahsettiğim durumu, işte bu insanın karşınıza boşuna çıkarılmadığını, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını zaten siz de biliyorsunuzdur ki, gördüğüm kadarıyla öyle bir noktaya gelmişsiniz zaten arkadaşlar. Fakat yine de arkadaşlar bir unutamama durumu var. Yani hayatınızdan çıkıp gitse de, sizi hayal kırıklığına uğratsa da unutamama durumu var. Bunu da dediğim gibi biraz spiritüel bir açılıma benziyor bu açılım. Ve belki de bu unutamama durumunu aranızda ruhsal bir bağlantı olmasını da bağlıyor olabilirsiniz. Öyle bir kart çıkmadı, belirgin bir kart çıkmadı. Fakat düşündüğünüz zaman, kendi kaynağınızla bağlantı kurduğunuz zaman belki size böyle bir mesaj geliyor olabilir. Yani yüksek benliğinizden size böyle bir mesaj geliyor olabilir. Bu kişi benim karşıma boşuna çıkmadı ve bununla aramda kesinlikle spiritüel bir bağlantı olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. İlginç bir şekilde sanki bu kişiyi düşünmek bile, bakın ne kadar sizi hayal kırıklığına uğratırsa uğratsın, ne kadar canınızı yakarsa yaksın,
Bu kişiyi düşünmenin bile sizin hani dedim ya ilk etapta yolunuzu açan, size şans getiren, sihir gibi gelen bir bağlantı diye bahsetmiştim. Yani size göre. Şimdi böyleyse arkadaşlar bunun hala size aynı şeyi hissettirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani tamam araya bazı sıkıntılar girse de yine de benim için onu düşünmek bile bana şans getiriyor. Yani onu düşündüğüm zaman bile kendimi daha iyi hissediyorum, daha mutlu hissediyorum şeklinde düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada ex partnerleriyle ilgili çok olumsuz şeyler düşünen, bütün yaşadıklarına rağmen, bakın bütün hayal kırıklıklarına rağmen ex partnerleriyle ilgili çok olumsuz şeyler düşünen kişiler olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle çok olumsuz, çok öfkeli, işte ne bileyim hani bu tür bir şey düşündüğünüzü düşünmüyorum. Zaten arkadaşlar bu yolculuk başınıza kendinizi ruhsal anlamda belki de geliştirip kendi farkınıza varmanız için çıkarıldıysa eğer zaten böyle bir şey düşünme şansınız olmaz. Yani bu konularda uyanan bir insan çok kötü, öfkeli, öfke dolu düşüncelerle yaklaşmaz kimseye diye düşünüyorum. Çünkü neyin neden olduğunun farkındadır. Şimdi bakıyorum başka ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu ilk sıkıntı çekmeye başladığınız, ilk acıyı çekmeye başladığınız zamana gidelim. Eğer bu zamanlarda bir dolunay varsa, yani bir dolunay zamanı bu sıkıntıyı ilk yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Yani sizin için planlanan bu yolculuk bir dolunay zamanı başlamış olabilir. Böyle ayın parlak olduğu bir gecede başlamış olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten dolunay zamanları biraz sıkıntılıdır. Ama bu şekilde bir yani olayın ilk başladığı, ilk tetiklendiği yerin orası olduğunu düşünüyorum. Ex partnerinizle aranızdaki ilk sıkıntının çıktığı yer orası olabilir arkadaşlar. Bir dolunay zamanı. Bakın çünkü şimdi burada bir ay var. Ay yazımız var. Burada bir ay var yine. Bakın. Burada bir ay var. Yani ay teması çok baskın. Tabii ki ay dişil enerjiyi ve duyguları, ruhsal durumları belirten bir şeydir ama zaman olarak da bir dolunay zamanı olabilir diye düşünüyorum. Ay figürü çok baskın çıkmış bu açılımda çünkü. Evet. Evet arkadaşlar, başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Hatta şurada da bir ay sembolizması gördüm şu anda. Denge kartında bir güneş bir de ay var arkadaşlar, bakın. Bu netleştirmiyor mu acaba? Şöyle yapsak. Evet, neyse. Kamerayı henüz ayarlayamadım. Evet. Bakın şurada bir ay var yine. Dediğim gibi. Yani bu açılımda ay teması çok baskın çıkmış. Evet arkadaşlar, şimdi aranızdaki ilişki şu anda bitmiş görünüyor. Evet, ex partneriniz yani şöyle bitmiş görünüyor derken size göre bu ilişki bitmiş gibi görünüyor. Yani her ne kadar onu düşündüğünüzde hala yolunuzu açan bir şey olduğunu, yolunuzun açılmasına sebep olduğunu düşünseniz de bu ilişkinin bittiğini düşünüyor olabilirsiniz baskın olarak. Belki bazen gelgitleriniz oluyordur. Acaba kafamda mı kuruyorum? Acaba gerçekten bitti mi, bitmedi mi gibi. Fakat ağırlıklı olarak bu ilişkinin bittiğini düşünüyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar olası geleceğe bakalım. Bakalım bu ilişki gerçekten bitmiş mi? Olası gelecekte neler olabilir? Eğer bitmediyse neler yaşayabilirsiniz? Şimdi bunlara bakalım. Şöyle kaynak kartımız üstte dursun. Şifa olsun. Evet. Şimdi bakalım. Bu ilişki gerçekten bitmiş mi yoksa bitmemiş mi? Evet. Yeni bir ay. Hatta direkt ay kartı ve yanındaki kartta da ay var ve arkadaşlar çok baskın bir ay teması görünüyor gerçekten burada. Evet arkadaşlar. Görünüyor değil mi kartlar? Evet. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim gibi bakın. Yine ay kartı ve ay kartı geldi. Yani ay kartı ve üzerinde yine ay sembolizması olan bir kartımız geldi. Kılıç yedilisi kartımız geldi. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz ayları, dolunayları arkadaşlar? Şimdi bakın. Gerçekten burada çok yoğun tutkular görüyorum ben. İki tarafta da. Yani şeytan kartı ve ay kartı gelmiş. Arkadaşlar ay yine sizin hani ilk acı çektiğiniz dönemler, ilk tetiklendiği, olayların ilk tetiklendiği dönemlerin bir dolunay zamanı olabilme ihtimalinden bahsetmiştim ya. Evet. İşte arkadaşlar sizin yine bir dolunay zamanı tekrar bir şeylere başlama ihtimalinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Belki bir kısmınız bu dolunay zamanında, belki biraz öncesinde, belki biraz sonrasında arkadaşlar bir adım almış olabilir, bir haber almış olabilir. Yani bir geri dönüş almış olabilir. Belki çok uzun zamandır görüşmediği kişilerden. O dolunayın olduğu zamanda bu kişiden bir haber alma ya da bir görüşme talebi alma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü anladığım kadarıyla dolunay zamanlarında bir şeyler tetikleniyor. Yani olumsuz olaylar da tetikleniyor, olumlu olanlar da tetikleniyor arkadaşlar. Şimdi burada ben bu kişinin size bir adım atacağını, bir haberle geleceğini ya da bir şekilde arayacağını. Bakın. Arkadaşlar video durmuş. Nedenini anlamadım. Yeni fark ettim ve devam ediyorum. Zaten kartlarımız açıktı. Şimdi burayı bir baştan tekrar yorumluyorum arkadaşlar. Zaten başındaydık. Bu insan arkadaşlar dediğim gibi bir dolunay zamanı. Bakın. Geçmişi ardında bırakarak geçmişte ne yaşandıysa yaşandı ya da yaşanamayanlar yaşatılmak için. Yani ben sana geçmişte hislerimi anlatamadım, yüreğimdekileri dökemedim. Sana belki de size bir şeyler vaat etti ve bu vaat ettiği şeyleri yerine getiremedi. Sana bunları yapamadım. Evet farkındayım, hepsinin farkındayım. Asla farkında olmadığını düşünmeyin arkadaşlar. Yüreğimdekileri söyleyemedim. Ben artık gücümü toplayıp tıpkı şu panter gibi. Görüyor musunuz panterin gözlerini, gücünü? Hissedebiliyor musunuz yani kartın üstündeki? Tıpkı bu panter gibi ben gücümü toplayıp, kendimi toparlayıp
sana gelip hislerimi açıklamak istiyorum, anlatmak istiyorum diyen biri var burada arkadaşlar. Çok net. Bu arada kartın üzerindeki 44 rakamı şu anda dikkatimi çekti. Belki sizin için bir anlamı vardır 44. Benim için çok büyük anlamları vardır mesela. Ve bir melek sayısıdır 44. Çok önemli bir melek sayısıdır. Yani güçlenmek, gücünü toplamak, toplayarak tekrar ayağa kalkmak. Bu arada tabii ki siz de gücünüzü toplamışsınızdır. O az önce yaptığımız yorumlara dayanarak. Belki kişi sizden biraz daha geride kalmış olabilir ve siz belki ona güç vermiş olabilirsiniz. Zaten aranızda spiritüel bir bağlantı varsa birbirinize güç verme, birbirinizi etkileme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Burada da hem 44 rakamıyla hem de bu panterle gerçekten gücünü toparlayıp gelmek isteyen, bunu düşünen, bunu planlayan birisi var arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kişi gerçekten sizi çok cezbeden, tutkularınızı arttıran, az önce de şey çıkmıştı burada bir Koç, Aslan, Yay enerjisi, ateş enerjisi çıkmıştı arkadaşlar. Belki aklınızda kişiler bu burçlara mensup birisi olabilir. Ateş grubu ya da o özellikleri çok baskın olan, yani nedir ateş grubu özellikleri? Tutkulu, çok tutkulu bir insandan bahsediyoruz. Burada da şeytan kartı var arkadaşlar. Yani gerçekten karşınızda tutkuları çok yüksek ve sizin de tutkularınızı çok alevlendiren birisi olabilir diye düşünüyorum. Biraz yalnız şöyle, şuna dikkat etmek gerekiyor burada arkadaşlar. Kılıç yedilisi kartı çıkmış. Belki yine biraz nasıl desem, şimdi huylu huyundan vazgeçmez ya. Belki evet kendini, gücünü toparladı, kendini toparladı. Belki size karşı yapamadıklarını yapmak için, görevini yerine getirmek için, artık görev diyoruz. Çünkü belki bir şeyler vaat etmiştir. Bunları yerine getirmek için gelecek evet, ama arkadaşlar yine bir şeytan enerjisiyle, yani tutkularıyla, yoğun tutkularıyla gelecek olabilir. Şuradaki kılıç yedilisi beni sadece birazcık kıllandırdı. Bu da sanıyorum belki uzun zamandır eğer görüşmüyorsanız, iletişiminiz yoksa, haber alamıyorsanız bu kişiden, belki sizin ne durumda olduğunuzu, hani hala onu bekleyip beklemediğinizi, vazgeçip geçmediğinizi bilmediği için belki de bir yol arayışında olabilir. Yani yine hani çok çok kötü bir şey hissetmedim. Çünkü kartın altında arkadaşlar bakın bir koruma, yani kendini koruma kartı çıkmış. Yani siz acaba kendinizi ona karşı koruyor musunuz? Siz akıllandınız da işte daha mı dikkatlisiniz artık? Yani hala böyle paldır küldür hayatınıza girebilecek mi, yoksa ret mi edeceksiniz? Bu konularda bir belirsizlik olduğu için e, belki kısa bir yolunu bulmaya çalışıyordur. Yani size nasıl geleceğiyle de ilgili pek bir fikri yok. Yolu bulmaya çalışıyor sadece. Belki bu konuda biraz zorlanıyor olabilir ama ay, dediğim gibi bakın, dolunay, yine burada da dolunay, az önce de göstermiştim. Çok baskın çıkmış dolunay enerjisi. Evet. Arkadaşlar, siz bu kişiyle bugüne kadar hiç konuşmadığınız gibi konuşacaksınız diyor kartlar. Bu şekilde konuşuyor kartlar. Yani siz bugüne kadar hiçbir şekilde bu kadar açık belki konuşmadınız. Birbirinize duygularınızı söylemediniz. Belki siz ifade ettiniz ama bu kişi hiçbir zaman etmedi. Ya da siz de edemediniz. Burada öne çıkan, baskın olan durum sizin, yani bu kişi geldiği zaman ya da size bir talepte bulunduğu zaman, bir yolunu bulup, bakın bir yolunu bulup talepte bulunduğu zaman, kapınıza çaldığı zaman diyelim, siz oturup
Bugüne kadar hiç anlaşamadığınız gibi anlaşacaksınız. Yani hiç konuşmadıklarınızı konuşup her şeyi ortaya döküp yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Gayet olumlu bir konuşma olacak gibi görünüyor ama bunu ortaya döküp arkadaşlar her şeyinizi bir uzlaşmaya varacaksınız gibi hissediyorum. Uzun bir konuşma olacak gibi hissediyorum. Belki çok uzun zamandır konuşmuyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Yani kısa bir zaman bile olsa bütün konuşulmayanlar, görüşülmeyenler arkadaşlar. Her şey dökülecek gibi sanki. Ve siz belki de bu görüşme esnasında kişiye bir seçim yaptıracaksınız. Yani bak benim öyle artık eskisi gibi hayatıma paldır küldür giremezsin. Bir seçim yapman gerekecek. Benim şartlarım bunlar. Benim isteklerim bunlar. Bugüne kadar hiç söyleyememiştim sana belki ama şimdi söylüyorum. Bunları kabul ediyorsan eğer, bunlar sana uyarsa devam edelim gibi. Çünkü arkadaşlar ruhsal olarak çok güçlendiğinizi görüyorum. Yani eskisi gibi hani ne derse ne yaparsa eyvallah diyen biri yok burada gibi görüyorum ben. Çünkü sizin artık sınırlarınız var. Sizin artık kurallarınız var. Sizin bir duruşunuz, bir tarzınız var gibi görünüyor artık. Ve bu kişi buna uymak zorunda kalacak. Dediğim gibi bir seçim yaptırmak durumunda kalabilirsiniz ve bu kişiyi çok şaşırtabilir. Yani ne olmuş buna ya böyle işte bu böyle değildi falan ama aynı zamanda da çok hayranlık duyacağı. Belki çok zaten tutkulu biri demiştik. Belki tutkusu daha da artacak size karşı. Yani özetle bu duruşu kesinlikle sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çıkan son iki kart çok güzel. Bakın. Oğuşizden kartların bilenler bilir. Normalde bir tarot destesi kadardır. Ve tarot destesindeki kartların karşıt anlamları vardır. Fakat şu kart hiçbir tarot destesinde yoktur. Bu sadece Oğuşizen'de olan bir karttır. Ekstradan bunu eklemişlerdir. Yani Oğuşan'ın kendisini resmedildiği usta kartı arkadaşlar. Bu kart, bakın burada da ay, bakın şurada dolunay, görüyor musunuz? Ya ne kadar baskın bir enerji, dolunay enerjisi. Yani şu an fark ettim bunu. Yani bu usta kartı sizin artık eskisi kadar kolay kandırılamayacağınızı, eskisi gibi ufak tefek şeylere tav olmayacağınızı bana gösteriyor. Bu size çıktı kesinlikle. Yani bu beni dinleyen tarafa çıktı. Bir konuda artık bu konuda ustalaştığınızı görüyorum arkadaşlar. Ve bu ustalık sizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Ex partnerinizle el ele bir bağlantıya götürüyor arkadaşlar. Tıpkı şu kartın üstündeki gibi. Bakın. Belki de bütün yaşadıklarınız bu yüzdendi. Yani şu ustalık konumuna erişebilmek için de. Bu arada arkadaşlar tabii ki hiçbir zaman tam olarak olmayız. Her zaman yol devam eder. Yani biz olduk tamam ben mükemmel geliştirdim kendimi ruhsal anlamda falan. Bunlar kesinlikle çok yanlış şeyler. Bunu anlatmaya çalışmıyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şey gerçekten olabileceğinizin en iyisi olmak. Yani kendinizi elinizden geldiği kadar geliştirip olaylara bakış açısını değiştirip kendinize ait bir tarzınızın, duruşunuzun olduğunu kendinize göstermek, bunu fark etmek yani buradaki anlatmak istediğim. Ve arkadaşlar sonuç. Yani daha başka bir kart çekmeme gerek yok. Hani ekstra kart çekebilirim dedim eğer belki bazı noktalarda açıklık olursa ama burada her şey çok net. Açıklık yok burada arkadaşlar. Çok net. Bakın bu sorumuz neydi? Ex partnerle her şey bitti mi? Olası gelecekte neler olabilir demiştik. Ex partnerle
Her şey bitmedi arkadaşlar. Bu yolun devamı var. Bu yol devam ediyor. Edecek. Ve siz bu yol devam ederken siz de devam edeceksiniz. Kendinizi geliştirmeye, ruhsal anlamda daha yukarılara çıkmaya, daha yani maksimum, gücünüzü maksimum şekilde kullanmaya. Bakın şimdi 44 burada kişi güçlenip gelecek dedik. Evet, ama bu sizin de gücünüz aynı zamanda. Yani siz gerçekten bu ilişki sizi çok güçlendirmiş ve güçlendirmeye de devam ediyor. İlişki de devam ediyor. Yakın gelecekte, olası gelecekte arkadaşlar ilişki de devam ediyor gibi görünüyor. Sizin gelişiminiz de devam ediyor gibi görünüyor. Bence şahane. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, toparlamak gerekirse burada geçmişi bırakarak gelen biri var. Bir dolunay zamanı olma ihtimali çok yüksek. Çok fazla ay teması var. Yani şu kartların neredeyse yarısında ay figürü görebiliriz arkadaşlar. Yarısına yakın bir kısmında. Ve arkadaşlar dediğim gibi kendinizi yola devam. Yani siz kendi yolunuza da devam ve ilişki de yola devam edecek. Hayırlısı olsun diyelim hepimiz için. Evet, bu şekilde bakıyorum, başka ne söyleyebiliriz? Evet arkadaşlar, yani durum bu. Çok güzel çıktı. Açılımı çok beğendim gerçekten. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.